Sahip oldukça gerçekten özgürleştik mi? Zaman kazanmak için icat ettiğimiz aletler bize gerçekten zaman mı kazandırdı? Uygarlaştıkça anlarımız kime ait oldu? Bize mi, sisteme mi? Becerilerimiz bize nasıl pranga oldu? Filozofa göre uygarlık ilerleme değil, inceltilmiş bir kölelikti. Filozof umudun değil, çürümenin filozofuydu. Ona göre ilerleme bir yalan, mutluluk bir tuzak ve zaman insanın en büyük hapishanesidir. Zamana düşüş eseri insanın zamana köle oluşunu ve uygarlığın görünmez zincirlerini açığa çıkarır. Bu videoda filozofun anlatımından uygarlığın gölgesinde neden uygarlaşmışın tek bir anı bile yoktur sorusunun peşine düşeceğiz. Sahte sonsuzlara, metafizik boyutu olmayan bir mutluğa teslim oluruz o zaman. Vecde ulaşamadığımız için hıza dalarız. Yerimizde duramamamızın karşılığı olan şu soluk soluğa hurdalık ve onu kullanan şu hortlaklar, şu robotların geçit töreni, şu sanrılar alayı nereye giderler, neyi ararlar, hangi cinnetin soluğuyla sürükleniyorlardır? Onları bağışlamaya meylettiğim, bende uyandırdıkları dehşet ya da tiksintinin meşruluğu üzerine kuşkulara kapıldığım her sefer kırlara giden yolların pazar günlerindeki halini aklıma getirince o motorize haşeratın görüntüsü tiksintilerimi ve ürküntülerimi pekiştirmeye yetiyor. Bacakların kullanımı ortadan kalktığından direksiyonları başındaki o kötürümlerin arasındaki yürüyüşçü bir egzantri ya da bir sürgünü andırır. Yakında bir ucube gibi bakılacaktır ona. Zeminle temas kalmamıştır artık. Ona dalan her şey bizim için yabancılaşmış ve anlaşılmazlaşmıştır. Her tür kökten kesildiğimizden, üstelik toza veya çamura da el değdiremediğimizden sadece şeylerle yakınlığı değil, bizzat yüzeyleriyle teması kesme marifetini de başarmışızdır. Uygarlık bu safhada iblisle bir anlaşma gibi görünürdü. Şayet insanın satacak bir ruhu hala olsaydı. Bütün o aletler hakikaten zaman kazanmak için mi icat edilmiştir? Mağara adamından daha nasipsiz, daha yoksun olan uygarlaşmışın kendine ait tek bir anı yoktur. Hobileri bile ateşli ve baskıcıdır. Tatlı tembelliğin efkarına ve plajların kabusuna boyun eğen izinli bir kürek mahkumu, miskinliğin kural olduğu bu konuda herkesin eşsizleştiği diyarların müdavimi olunduğu zaman hiç kimsenin miskinliği bilmediği ve sefasını sürmediği, hiç kimsenin durup soluklanmadığı yerlere zor intibak edilir. Saatlere bağımlı varlık insani bir varlık mıdır hala? Esas olan hariç tüm kölelikleri sarstığını bildiğimizde de kendine özgür demeye hakkı var mıdır o varlığın? Onu seyrede alınca cehennemin hakiki tabiatı az çok görülür. Ebediyen zamana mahkum olan yer değil midir orası? Evreni ne kadar egemenliğimiz altına alsak ve sahiplensek de zamanın hakkından gelmediğimiz müddetçe köle kalacağız. O zafer de vazgeçişle elde edilir. Biz ise fetihlerimiz yüzünden buna bilhassa elverişsizizdir. Öyle ki fetihlerin sayısı arttıkça boyun eğişimiz daha da öne çıkar. Uygarlık şeylere nasıl el koyacağımızı öğretir. Oysa onları elimizden çıkarma sanatında yol göstermelidir bize. Zira yoksunlaşma çıraklığı etmeden özgürlük de olmaz hakiki yaşamda. Bir nesneyi ele geçirince kendimi onun sahibi görürüm. Aslında kölesiyimdir onun. Kendim imal edip kullandığım aletin de kölesiyimdir. Zincire eklenerek fazladan bir halka anlamına gelmeyen hiçbir yeni kazanım yoktur. Zayıflık sebebi olmayan bir güç etkeni de. Yeteneklerimiz bile kullaşmamıza katkıda bulunur. Diğer yeteneklerin üzerinde yükselen zihin onlardan daha az özgürdür. Melekelerine ve hırslarına mıhlanmıştır. Becerilerinin mahkumudur. Kendi aleyhine işler ve kendi selameti pahasına değer kazandırır onlara. Biri ya da bir şey olmakla kendini kısıtlarsa kimse azat olamaz. Sahip olduğumuz ya da ürettiğimiz her şey, varlığımızın üzerine eklenen ya da ondan doğan her şey tabiatımızı bozar ya da boğar bizi. Hiçbir işe girişmeden potansiyellikte ve etkilenmezlikte sebat etmek varken bizzat varlığımıza varoluş iliştirmiş olmak nasıl bir hata ve nasıl bir yaradır? En büyük yara olan doğma derdini hiç kimse üzerinden atamaz. Oysa bir gün iyileşmek umuduyla hayatı kabullenir ve badirelerine katlanırız. Yıllar geçer, yara kalır. Daha fazlası için filozofun Zamana Düşüş kitabını okuyun. Gerçekten özgür müyüz? Yoksa sahip olduklarımızla kendi zincirlerimizi mi yaratıyoruz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha derin keşifler bizi bekliyor.